Dört tane boncuk alarak işime başlıyorum. İpimin arkasına doğru ilerletiyorum. Hepsinden bir kez daha geçiyorum. Ve düğüm atıyorum. İki boncuk ilerliyorum. Üç tane boncuk alıyorum ve bu boncuğuma çaprazlıyorum. Boncuklarımı şu şekilde oturttum. İki boncuk ilerliyorum. Üç tane boncuk alıyorum ve çıkmış olduğum boncuğuma çaprazlıyorum. Üç tane dörtlü çiçek oluşturdum. İki boncuk ilerliyorum. Şimdi bu uçtan bu uca birleştirme yapacağım. Bir tane boncuk alıyorum. En baştaki ucuma aşağıdan yukarıya doğru geçiyorum. Bir boncuk daha alıyorum. Bu kez bu tarafa yukarıdan aşağıya doğru iniyorum. Şöyle elimde toparlıyorum boncuklarımı. Evet arkadaşlar, şöyle toparladım boncuklarımı. Baktığımız zaman her taraftan dörtlü çiçek grubumuzu görüyoruz. Şimdi işlemimizi bu 4 tane boncuk üzerine kuracağız. Her bir boncuğumuzu 4'e tamamlayacağız. 3 tane boncuk alıyorum. Bu boncuğuma tersten girerek çaprazlıyorum. Ve gördüğünüz gibi bu boncuğumu 4'e tamamlamış oldum. Şimdi alttaki ikinci boncuğuma geçiyorum. Burayı da 4'e tamamlayacağım. Ama burada elimizde hazırda 2 tane boncuğumuz var. Bir önceki boncuğumu ortaklaşa kullanacağım. Bir tane de ipimin çıktığı boncuk var. O yüzden
2 tane boncuk alıyorum burada. Bir üstteki boncuğum ve ipimin çıktığı boncuktan geçiyorum. Ve bu boncuğumu da 1, 2, 3 ve 4'e tamamlamış oldum. Alttaki 3. boncuğuma geçiyorum. Şimdi bunu 3'e tamamlayacağım. Yine 2 tane boncuğum elimde mevcut. 2 tane boncuk alıyorum. Bir üstteki boncuğumdan ve ipimin çıktığı boncuktan geçiyorum. Bu boncuğumu da 4'e tamamlamış oldum. Alttaki 4. boncuğuma geçiyorum. Burada elimizde 3 tane boncuğumuz mevcut arkadaşlar. 1, 2, 3 boncuk. Yukarıya çıkıyorum. Bir tane boncuk alarak bu grubumu da 4'e tamamlıyorum. Tam karşısındaki boncuktan yukarıdan aşağıya doğru giriyorum ve bu boncuklarımı da 4'e tamamlamış oluyorum. Şöyle baktığım zaman bu tarafta 4, diğer tarafta 4, üst tarafta 4 ve yan tarafta 4 tane boncuğum mevcut arkadaşlar. Devam edebilmem için yukarıya çıkmam lazım. Hemen alttaki boncuktan geçiyorum. Bir üstteki boncuğumdan çıkıyorum. Ve yan taraftaki boncuğumdan üste çıkıyorum. Üstteki boncuklarımın daha düzgün durması için bir tur içlerinden geçiyorum. Arkadaşlar benim kullandığım ipim gayet ince bir ip. Sizin bu kadar ince ipiniz yoksa bir de dizi boncukla çalışıyorsanız mutlaka ince misina kullanın. 0,15'lik 0,10'luk misinanız varsa misinayı tercih edin. Ve tekrar bu boncuğuma geliyorum. Aynı işlemi bu 4 boncuğuma tekrarlayacağım. 3 tane boncuk aldım. Bu boncuğuma çaprazlıyorum. Bu boncuğumu 4 boncuğa tamamladım. Alttan 2. boncuğuma geçiyorum. 2 tane boncuk alıyorum. Bir üstteki boncuğum, bir de ipimin çıktığı boncuktan geçiyorum. Bu boncuklarımı da 4'e tamamlamış oldum. Alttan 3. boncuğuma ilerliyorum. İki tane boncuk alıyorum. Bir üstteki boncuk ve ipimin çıktığı boncuktan geçiyorum. Alttan 4. boncuğuma ilerliyorum. Bir boncuk yukarıya çıkıyorum. Burayı 4'e tamamlamam için bir boncuğa ihtiyacım var. Bir tane boncuk alıyorum ve tam karşısındaki boncuğa yukarıdan aşağıya iniyorum ve bu boncuklarımı da 4 boncuğa tamamlamış oldum. Yukarıya çıkabilmek için tekrar aşağıdaki boncuğumdan geçiyorum. Soldaki boncuğumdan yukarıya çıkıyorum ve hemen yan taraftaki üst boncuğuma dönüyorum.
Buranın daha düzgün olması için bir tur içinden geçiyorum. Ve tekrar bu 4 boncuğuma aynı işlemi uyguluyorum arkadaşlar. Şöyle de yandan göstereyim. 3 tane dörtlü grubumuz bu tarafta oldu. 3 tane dörtlü grubumuz bu tarafta. Yani her yerden baktığınızda dörtlü gruplarımızı görüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 16 tane çiçek çalışıyorum. Evet arkadaşlar 16 tane çiçeğimi oluşturdum. Şimdi birleştirmemi yapacağım. Çıkan ipim şöyle alt tarafa gelecek arkadaşlar. Bunu da şöyle uçuca birleştiriyorum ama düzgün bir şekilde yapın bunu. Kıvrık olmasın. Önce alt ucu birleştireceğim. Bir tane boncuk alıyorum ve karşı taraftaki boncuğumdan geçiyorum. İpimin geldiği yönden geçiyorum. Burayı da 4'e tamamlayacağım. Şimdi 1, 2, 3 tane boncuğum oldu. Bir tane daha boncuk alıyorum ve bu kez üstteki boncuğumdan geçiyorum ve burayı 4'e tamamlamış oluyorum alt kısmı. Sağlam olsun diye boncuklardan bir kez daha yönüne göre geçiyorum. Birleştirme noktamız burası. O yüzden sıkı sıkı olsun, ayrılmasın diye bir kez daha içinden geçiyorum. Bakın şöyle alt tarafı dörtlü birleştirmiş olduk. Şimdi buradan üst taraftaki boncuğuma geçiyorum. Şimdi de üst tarafı birleştireceğim. Bakın şu üstte bir dörtlü grup var. Şurada ipimin çıktığı bir dörtlü grubum var. Bir boncuk alıyorum ve üstteki dörtlü grubumun en üst boncuğundan geçiyorum. Bir boncuk daha alıyorum. Bu kez yukarıdaki dörtlü grubumun en uç boncuğundan geçiyorum. Üst kısmı da bu şekilde birleştiriyorum. Birleştirme yerimiz olduğu için bir tur daha içinden geçiyorum sıkı olsun diye. İki yan taraflar kaldı. Bu yan taraflarda zaten birleşmiş oldu. Sadece gevşekler. O yüzden bir turda bu yanlardan geçiyor.
Bu yanı da birleştirdim. Şimdi diğer yan taraf var. Oraya geçmek için üstteki boncuğumdan geçiyorum. Şöyle işimi çeviriyorum. Bakın şurası gevşek gördüğünüz gibi. Orayı toparlayacağım şimdi. Sıkılaştıracağım. Bir tur o dörtlü boncuğumun içinden geçiyorum. Gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde birleştirmemizi yaptık. Buradan şu yukarıdaki boncuğuma geleceğim. İlk önce mercan rengi doğal taşımı şu yuvaya yerleştireceğim. Boşluğa giriyorum arkadaşlar. Şuradan boşluğa giriyorum. Mercan boncuğumun içinden geçiyorum ve tekrar işimin boşluğundan, herhangi bir boşluktan şuradan çıkıyorum. Şu boncuğumun içinden geçiyorum. Bir kez daha karşıya geçeceğim. Boncuğum sağlam yerleşsin diye. Tekrar boşluktan giriyorum. Mercan boncuğumdan diğer karşı boşluğa çıkıyorum. İpiniz el veriyorsa arkadaşlar bir kez daha geçin. Benim ipim müsait. Bir kez daha karşıya geçmek istiyorum. Şu şekilde boncuğumu içerisine yerleştirdim. Şimdi üstteki yan boncuğumdan geçiyorum. Bir tane 2 milim kristal aldım. Bir sonraki boncuğumdan sağdan sola doğru giriyorum. Ve yukarıya ilk kristalimi oturttum. Bir tane 2 milim kristal aldım. Bir sonraki boncuğuma sağdan sola doğru giriyorum. İpim sol taraftan çıkıyor. Bir boncuk alıyorum. Bir sonraki boncuğuma sağdan sola doğru geçiyorum. Bir tane kristal alıyorum. Önümdeki boncuktan sağdan sola doğru geçiyorum. Ve başa kadar bu şekilde kristallerimi yerleştiriyorum. Ve son kristalimi de yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar şu şekilde kristallerimi yerleştirmiş oldum. Tam ortaya gelen kısma. Şimdi işimizin son kısmına geçeceğiz. İpim şöyle şuradan çıkıyor. Ben hemen alttaki boncuğuma giriyorum. Alttan boncuğumdan geçiyorum. Ve onun üzerindeki boncuktan çıkıyorum. 5 tane boncuk alıyorum ve bu boncuğumun tam arkasındaki boncuktan geçiyorum.
Şu şekilde boncuklarımı kristalin arasına oturttum. Şimdi bir sonrakine geçmem gerekiyor. Bunun için de bir boncuk önce ilerliyorum. Ve yanındaki boncuktan yukarıya çıkıyorum. Beş tane boncuk alıyorum ve arkasındaki aynı hizadaki boncuktan aşağıya iniyorum. Bakın aynı yöne bakıyor zaten boncuklarım. İkinciye de bu şekilde boncuklarımı yerleştirdim. Şimdi bakıyorum ipimin yönüne. Şu boncuğumdan çıkmış. Hemen yanındaki boncuktan ilerliyorum. Ve üstteki boncuktan çıkıyorum. Beş tane boncuk alıyorum ve tam hizasındaki arka boncuktan aşağıya iniyorum. Arka tarafta ipim. Bir sonraki alt boncuğumdan geçiyorum. Ve hemen onun yanındakinden yukarıya çıkıyorum. Bir arkadan öne, bir önden arkaya getirtiyoruz boncuklarımızı. Şu an ipim arka tarafta. 5 tane boncuk aldım. Şöyle işimi çeviriyorum ve ön tarafta hizadaki boncuğundan giriyorum. Çiçeklerimizi şöyle artı şeklinde düşünürsek iki yan boncuklarına işlemimizi uyguluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde tüm kristallerimizin arasına boncuk yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar, kübik rav tekniğiyle doğal taşlı kolyemizi tamamlamış olduk. Şimdi zincirini takalım. Evet, zincirimizi de taktık. Arada 3 tane boşluk bıraktım. Yani 3 tane şu boncukları saydım ve şöyle bir boşluk bırakıp zincirimi de taktım ve kolyemizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Evet, bugünkü işimizi de tamamladık arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki işimize kadar sevgi ve sağlıkla kalın.